Bir uçak Ant Dağları'na çarptı. Günlerce arandı ama bulunamadı. 8 gün sonra herkes hayatta kalan kimse olmadığını düşünüyordu. Ama gerçek çok farklıydı. Bu, Uruguay Hava Kuvvetleri Uçuş 571 kazasının hikayesi. Montevideo, Uruguay. 1960'ların başında Stella Maris Koleji mezunları bir araya gelerek Old Christians Club adlı spor kulübünü kurdu. Okul, İrlandalı keşişler tarafından yönetiliyordu ve öğrencilerine akademik eğitimin yanında rugby de öğretiyordu. Mezunlar da bu sporu bırakmak istemeyince kulüp böyle ortaya çıktı. Rugby, futbola göre çok daha fiziksel, takım dayanışması gerektiren bir oyun. Uruguay'da futbol kadar popüler olmasa da kendine ait sadık bir kitlesi vardı. Old Christians da bu yapının önemli temsilcilerinden biriydi. Kulüp kısa sürede yükseldi. 1968 ve 1970'te Uruguay şampiyonu oldular. 1971'de ise bir ilki gerçekleştirdiler. Takım Şili'ye giderek 2 maç oynadı. Bu seyahat hem oyuncular hem de kulüp için unutulmazdı ve geri döndüklerinde akıllarında tek bir soru vardı. Neden bunu tekrar yapmayalım? Bu sorunun cevabı çok geçmeden geldi. 1972'de ekip yeniden yola çıkmaya karar verdi. Plan basitti. Santiago'ya gidecekler, birkaç maç yapacaklar ve birlikte vakit geçireceklerdi. Ama bu yolculuğun bir de maliyeti vardı. Uçağın kiralanabilmesi için yaklaşık 40 koltuğun doldurulması gerekiyordu. 19 oyuncu tek başına yeterli değildi. Bu yüzden aileler, arkadaşlar ve yakın çevre de davet edildi. Zamanla bu yolculuk sadece bir spor seyahati olmaktan çıktı. Herkes için kişisel bir deneyime dönüştü. Nando Parado'nun annesi Eugenia ve kız kardeşi Susi de bu yolculuğa katılanlar arasındaydı. Son anda boşalan bir koltuk ise kızının Santiago'daki düğününe yetişmeye çalışan Graziella Mariani tarafından satın alındı. Uçuş planı Montevideo'dan kalkıp Santiago'ya ulaşmaktı. Ama bu yolculuğun önünde büyük bir engel vardı: Ant Dağları. Ortalama yüksekliği 4000 metreyi bulan bu dağ silsilesi havacılık açısından dikkatli planlama gerektiriyordu. Bu yüzden pilotlar genellikle doğrudan geçmek yerine Arjantin üzerinden güneye inip ardından dağları daha alçak bir noktadan aşan dolaylı bir rota tercih ederdi. Daha uzun ama çok daha güvenli ve bu uçuş da aynı planla yola çıkacaktı. Ama işler planlandığı gibi gitmeyecekti. Uruguay Hava Kuvvetleri bu uçuş için envanterindeki Fairchild üretimi çift motorlu bir yolcu uçağını görevlendirdi. 1968 yapımı olan bu uçak kazanın yaşandığı sırada henüz 4 yıllıktı. Yani kağıt üzerinde hala yeni sayılabilecek bir uçaktı. Bu model Hollandalı Fokker firmasının geliştirdiği bir tasarımın büyütülmüş versiyonuydu. Kısa ve orta mesafeli uçuşlar için üretilmişti ve 2 adet turboprop motorla çalışıyordu. Gövdesi uzatılmıştı. Bu sayede daha fazla yolcu taşıyabiliyordu. İlk bakışta her şey oldukça normal görünüyordu. Ama pilotlar arasında bu uçağın farklı bir ünü vardı. Kendi aralarında ona kurşun kızak diyorlardı. Sebebi ise basitti. Bu uçak özellikle tam doluyken ve yüksek irtifada uçarken beklenen performansı vermekte zorlanıyordu. Ant Dağları gibi yüksek bölgelerde güvenli irtifaya çıkmak her zaman kolay değildi. Bu yüzden pilotlar genellikle daha uzun ama daha güvenli olan dolaylı rotaları tercih ediyordu. Ama bu uçuşta her şey bu kadar sorunsuz ilerlemeyecekti ve belki de en çarpıcı detaylardan biri şuydu: bu modelden toplam 78 adet üretilmişti. Kazanın yaşandığı tarihe kadar bunların 23'ü ciddi kazalara karışmıştı. Uçuş 571 bu listenin bir parçası olacaktı. Sol koltukta uçağın kaptanı olan Albay Julio Cesar Ferradas oturuyordu. 39 yaşındaydı ve Uruguay Hava Kuvvetleri'nin en deneyimli pilotlarından biriydi. Toplam 5100 saatin üzerinde uçuş tecrübesi vardı. Bunun içinde Ant Dağları'nı yaklaşık 30 kez geçmişti. Her geçiş bu coğrafyanın ne kadar öngörülmez olduğunu ona tekrar tekrar göstermişti. Bu yüzden Ant Dağları uçuşlarına her zaman temkinli ve saygılı yaklaşırdı. Sağ koltukta ise yardımcı pilot Teğmen Dante Hector Lagurara vardı. O da 31 yaşındaydı ve yaklaşık 500 saatlik uçuş tecrübesine sahipti. Bu uçuş onun için aynı zamanda bir eğitim uçuşuydu. Standart prosedür gereği uçuşun büyük bölümünde kumanda Lagurara'daydı. Ferradas ise kaptan olarak onu denetliyor, gerektiğinde müdahale etmeye hazır bekliyordu. Mürettebatın 3. üyesi Carlos Roque'ydi. O, uçağın uçuş teknisyeni yani Flight Engineer görevini üstleniyordu. Motorların performansını izlemek, yakıt dengesini kontrol etmek ve sistemlerin düzgün çalışmasını sağlamak onun sorumluluğundaydı. Aynı zamanda kabinle kokpit arasında koordinasyon kuruyor, gerektiğinde kabine de destek veriyordu. Yani bu uçuşta teknik olarak her şey yerli yerindeydi.
12 Ekim 1972 saat 8:05 Montevideo, Carrasco Havalimanı. Terminalde hafif bir heyecan vardı. Gençler kendi aralarında şakalaşıyor, bazı aileler son ana kadar vedalaşmak için kapıda bekliyordu. Bagajlar yüklendi, yolcular yerlerini aldı ve uçak planlandığı gibi havalandı. İlk saatlerde her şey sakindi. Arjantin üzerinde ilerlerken kokpitte ve kabinde rutin bir sessizlik hakimdi. Fakat Ant Dağları'na yaklaştıklarında hava koşulları kendini göstermeye başladı. Yoğun bulutlar ve kötü hava dağların üzerini tamamen kapatmıştı. Kaptan Ferradas tereddüt etmedi. Bu şartlarda geçiş güvenli değildi. Karar verildi, Mendoza'ya iniş yapılacak ve hava şartlarının düzelmesi beklenecekti. Uçak, Arjantin'de Ant Dağları'nın eteklerinde bulunan Mendoza şehrine yöneldi. Geceyi burada geçirdiler. Takım oyuncuları için bu beklenmedik mola kısa bir rahatlama fırsatına dönüştü. Akşam yemeği yediler, sohbet ettiler, güldüler. Yolculuk yarım kalmıştı ama hedef hala aynıydı, Santiago, ve sabah yeniden yola çıkacaklardı. 13 Ekim 1972 Cuma. Hava tam anlamıyla açılmamıştı. Dağların üzerinde hala yoğun bir bulut tabakası vardı. Ama zaman baskısı da vardı. Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait bu uçak Arjantin'de uzun süre bekleyemezdi. Saat ilerliyordu. Ya bugün havalanacaklardı ya da uçuş iptal edilecekti. Kaptan Ferradas meteoroloji raporlarını inceledi. Koşullar ideal değildi ama kabul edilebilir sınırlar içindeydi. Eğer planşon geçidi üzerinden ilerlerlerse dağların en yüksek noktalarından geçmek zorunda kalmayacaklardı. Karar verildi. Kalkış yapılacaktı. Saat 14:18'de uçak Mendoza'dan yeniden havalandı. Kabinde ise bambaşka bir atmosfer vardı. Rugby oyuncuları koltuklarında birbirine yaslanmış sohbet ediyordu. Kimisi pencereden dışarı bakıyor, önce şehri, ardından kurak arazileri ve uzakta bulutların içinde kaybolan karla kaplı dağları izliyordu. Bazıları Santiago'ya vardıklarında ne yapacaklarını konuşuyordu. Kimse endişeli değildi. Uçak 18.000 feet irtifaya çıkarak planşon geçidi üzerinden ilerlemeye başladı. Altlarında yoğun bir bulut tabakası vardı. Yere dair hiçbir şey görünmüyordu. Bu noktadan sonra pilotların tek referansı hız, süre ve radyo sinyallerine dayalı hesaplamalardı. Bu yönteme dead reckoning yani ölü hesaplama denir. Normal şartlarda bu yöntem işe yarar. Ancak değişken rüzgar koşullarında, özellikle Ant Dağları gibi öngörülemez hava akımlarının bulunduğu bölgelerde küçük sapmalar ciddi hatalara dönüşebilir. O gün de tam olarak bu yaşandı. Arkadan esen ve zaman zaman 20 ila 60 knot arasında değişen rüzgar uçağı fark edilmeden geride bırakıyordu. Ancak kokpitte bu sapma tespit edilemedi. Saat 15:21. Yardımcı pilot Lagurara hava trafik kontrolüyle bağlantıya geçti. Curicó noktasına 1 dakika içinde ulaşacaklarını bildirdi. Curicó, Şili tarafında kritik bir dönüm noktasıydı. Bu noktadan sonra kuzeye dönülerek Santiago'ya iniş başlatılacaktı. İzin verildi. Alçalma başladı. Ama o anda uçak Curicó'da değildi. Hala yaklaşık 60 ila 70 kilometre doğudaydı. Yani Ant Dağları'nın tam ortasında. Kaptan Ferradas o an bu hatayı fark etmedi. Lagurara'nın hesaplarını sorgulamadı. Alçalma devam etti ve kısa süre sonra bulutlar dağıldı. Pencere kenarındaki yolcular aşağıya baktı. Karla kaplı dev dağlar uçağa tehlikeli derecede yakın görünüyordu. Kabinde bazı yolcular bu manzarayı heyecan verici buldu. Dağlara bu kadar yakın uçmak onlara normal dışı ama ilginç gelmişti. Tehlikenin farkında değillerdi. Kokpitte ise durum tamamen farklıydı. Ferradas tehlikeyi anında fark etti. Motor gücünü sonuna kadar artırdı ve uçağın burnunu yukarı çekti. Ancak bu model yüksek irtifada ve tam yükte yeterli performansı vermekte zorlanıyordu. Uçak tırmanıyordu ama yeterince hızlı değil. Yükselme hızı yetersizdi. Saat 15:30 civarı. Uçak tırmanıyordu ama karşılarında dağın sırtı vardı. İlk temas sağ kanatla oldu. Kanat bir kaya çıkıntısına çarptı ve koptu. Kopan kanatla birlikte dönen pervane gövdeyi adeta biçerek arka bölümdeki yolcuların bulunduğu alana saplandı. İki yolcu o anda uçaktan dışarı fırladı. Saniyeler sonra sol kanatta başka bir kaya sırtına çarptı. O da koptu, ardından kuyruk bölümü dağa vurdu ve gövdeden ayrıldı. Geriye sadece ana gövde kalmıştı. Bu gövde yaklaşık 350 kilometre hızla karla kaplı bir yamaca çarptıktan sonra aşağı doğru kaymaya başladı. Yaklaşık 700 metrelik bir mesafe saniyeler içinde kat edildi. Kontrolden çıkmış bir metal silindir gibi durmaksızın ilerliyordu ve sonunda bir kar yığınına çarptı. Çarpmanın en büyük etkisi kokpit bölümünde hissedildi. Ön kısım içeri doğru çökmüştü. Kaptan pilot Julio César Ferradas başını ön panele çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Yardımcı pilot Lagurara ise ağır şekilde yaralı olarak sıkıştı. Saatler boyunca hayatta kalmaya çalıştı. Durumunun umutsuz olduğunu fark ettiğinde yanındakilerden kendisini vurmalarını istedi. Kimse bunu kabul etmedi. Ertesi gün hayatını kaybetti.
Yolcu kabininde ise koltuklar raylarından kopmuş, ön tarafa doğru yığılmıştı. Bu darbe özellikle ön sıralarda oturanlar için ölümcüldü. Birçok yolcunun bacakları kırılmıştı. Bazıları bilincini kaybetmişti. İlk anda 12 kişi hayatını kaybetti ya da kısa süre içinde yaşamını yitirdi. Geriye 33 kişi kalmıştı. Hayatta kalanlar enkazdan çıktıklarında etraflarına baktı. Gördükleri tek şey kardan ibaretti. Her yer bembeyazdı. Ne bir yol, ne bir iz, ne de yardım çağırabilecekleri bir yer. 3600 metrenin üzerinde dağların arasında donmuş bir çukurdaydılar. Burası gözyaşı buzulu olarak biliniyordu. İsim, bulundukları durumu fazlasıyla anlatıyordu. Uçağın gövdesi büyük ölçüde sağlam kalmıştı. Kanatlar ve kuyruk kopmuştu ama ana bölüm ayaktaydı. Hayatta kalanlar burayı sığınak olarak kullanmaya başladı. Kırık pencereleri valizlerle, koltuk parçalarıyla kapattılar. Soğuğun girdiği her boşluğu ellerindeki malzemelerle tıkadılar. Çünkü gece olduğunda sıcaklık eksi 40 dereceye kadar düşüyordu. Gündüzleri ise bambaşka bir sorun vardı. Güneş karın üzerinden yansıyarak gözleri yakacak kadar parlak hale geliyordu. Bunu fark eden Fito Strauch, kokpitteki plastik güneşlikleri kesip basit gözlükler yaptı. Hayatta kalanlar bu sayede gözlerini koruyabildi. Su bulmak için kar eritiyorlardı. Ama doğrudan kar yemek boğazlarını yakıyordu. Bu yüzden metal parçaları kullanarak küçük, ilkel bir eritme düzeneği kurdular. Yaralılarsa en büyük problemdi. 19 yaşındaki tıp öğrencisi Roberto Canessa, elindeki sınırlı imkanlarla herkese yardım etmeye çalıştı. Kırık kemikler, derin kesikler, donma belirtileri, bazı yaralanmaların tedavisi mümkün değildi. Sadece izleyebiliyorlardı. Kazanın ilk anında ağır yaralananlardan bazıları kısa sürede hayatını kaybetti. Nando Parado ise günlerce bilincini kaybetmişti. Gözlerini açtığında annesinin öldüğünü öğrendi. Kız kardeşi Susi ağır yaralıydı ve birkaç gün sonra o da hayatını kaybetti. Uçak Santiago'ya ulaşmayınca alarm verildi. Arjantin, Şili ve Uruguay'dan toplam 11 arama uçağı havalandı. Ama bir sorun vardı. Yanlış yeri arıyorlardı. Yardımcı pilot, Lagurara'nın bildirdiği son konum Curico'ydu. Bu yüzden tüm aramalar Şili tarafında, Curico çevresinde yoğunlaştı. Oysa enkaz Ant Dağları'nın diğer tarafındaydı. Arjantin sınırları içinde, beklenenin çok daha doğusunda. Bir başka problem daha vardı. Uçağın gövdesi beyazdı. Etrafındaki her şey de öyle. Karla kaplı bu vadide enkaz neredeyse tamamen görünmez hale gelmişti. Arama uçakları birkaç kez o bölgenin üzerinden geçti. Ama altlarında ne olduğunu fark edemediler. Hayatta kalanlar bunu gördü ve dikkat çekmek için ellerinden geleni yapmaya başladılar. Uçağın üzerine ruj ve ojeyle büyük harflerle yazılar yazdılar. Ama yeterince büyük değildi. Valizleri kullanarak karda büyük bir haç şekli oluşturdular. O da fark edilmedi. Bir keresinde alçaktan geçen bir uçak gördüler. Sanki kanatlarını sallıyordu. Herkes bağırdı, el salladı, umutlandı ama uçak uzaklaştı ve yardım gelmedi. 8. günün sonunda arama kurtarma çalışmaları resmen durduruldu. Bu haberi uçakta bulup tamir ettikleri küçük bir transistörlü radyodan öğrendiler. 29 Ekim, gece yarısı. Hayatta kalanların çoğu uçağın gövdesinin içinde uyuyordu. Bir anda yukarıdan derin bir uğultu geldi. Ardından çığ düştü. Dağın tepesinden kopan dev bir kar kütlesi saniyeler içinde enkazın üzerine çöktü. Gövde tamamen karın altında kaldı. İçeridekiler ne olduğunu anlayamadan karanlığa gömüldü. Nefes almak zorlaştı. Hava hızla tükeniyordu. Karanlık, panik ve boğulma hissi. Birbirlerine seslenmeye çalıştılar ama çoğu kişi kıpırdayacak durumda bile değildi. O geceyi yaşayanlar yıllar sonra aynı şeyi anlatacaktı. Sıkışıp kalmak, nefes alamamak ve artık bitti diye düşünmek. Ama bitmedi. Pes etmediler. Nando Parado elleriyle karı kazmaya başladı. Diğerleri de ona katıldı. Saatler sürdü. Sonunda küçük bir hava boşluğu açmayı başardılar. Nefes alabiliyorlardı ama herkes o kadar şanslı değildi. O gece 8 kişi daha hayatını kaybetti. Dünya onlardan vazgeçmişti. Kimse aramıyordu. Yiyecek tamamen tükenmişti. Vücutlar her gün biraz daha zayıflıyordu. Ve o noktada hayatta kalmak için verdikleri karar tarihte en çok tartışılan insani kararlardan biri haline geldi. Etraflarında kazada hayatını kaybedenlerin kar altında korunmuş bedenleri vardı. Ve onlardan beslenmek dışında hiçbir seçenek kalmamıştı. Bu karar çabuk alınmadı. Günlerce tartışıldı. Birçoğu önce kesinlikle reddetti. Neredeyse hepsinin inançlı Katolik olduğunu da hatırlatmak gerekir. Sonunda bazıları şu düşünce etrafında birleşti. Onlar bize yiyeceklerini verdiler. Bu ihanet değil, onların bize son hediyesi. Yıllar sonra Roberto Canessa bu kararı şu sözlerle ifade edecekti. Kimsenin bizi yargılama hakkı yok. Çünkü kimse böyle bir seçim yapmak zorunda kalmadı. Bu karar onları hem ağır bir vicdani yükle hem de daha da güçlenen bir dayanışma duygusuyla birbirine bağladı. Kasım ayında bir grup kısa bir keşif gezisine çıktı. Yakın çevreyi taradılar ve bir şey buldular. Kazada kopup uzağa sürüklenen kuyruk bölümü. İçinde az miktarda yiyecek, bazı ilaçlar ve piller vardı. Pillerle kokpit radyosunu çalıştırmayı denediler. Radyo sinyal alıyordu ama iletemiyordu. Yeterli güç yoktu.
Ama en az bunun kadar önemli başka bir şey daha fark ettiler. Keşif grubunun anlattıkları sayesinde batıya doğru uzanan yüksek bir dağ silsilesi olduğu anlaşıldı. Eğer aşılabilirse o taraf Şili'ydi. 12 Aralık 1972, kazanın 60. günü. Parrado, Canessa ve Vizintin yola çıktı. Koltuk süngerlerinden ve giysi parçalarından el emeğiyle dikilmiş bir uyku tulumu yanlarındaki tek gece korumasıydı. Harita yoktu, GPS yoktu. Sadece güneşin battığı yönü biliyorlardı. İlk 2 günlerini zirveye tırmanarak geçirdiler. 3. gün Vizintin, kalan yiyeceği korumak için geri döndü. Parrado ve Canessa yoluna devam etti. 10 gün boyunca yürüdüler. Yorgunluk, açlık, yükseklikten kaynaklanan baş ağrısı ve uykusuzluk. Her sabah bir önceki gecenin ağırlığıyla ayağa kalktılar ve yürümeye devam ettiler. 20 Aralık 1972. İki adam günler süren yürüyüşün ardından bir vadiye indi ve orada birini gördüler. Uzakta, nehrin karşısında at sırtında bir adam vardı. Şilili bir çiftçi, Sergio Catalan. 41 yaşında, dağlarda çalışmaya alışkın bir katır yetiştiricisiydi. O gün karşısında duran 2 zayıf, yorgun ve kirli adamı gördüğünde ne düşündüğünü tahmin etmek zor. Parrado ve Canessa var güçleriyle bağırdı ama nehrin sesi çok yüksekti. Sesleri karşıya ulaşmıyordu. Bunun üzerine Catalan bir kağıt parçası ve kalemi nehrin üzerinden onlara doğru fırlattı. Parrado kağıdı aldı ve yazdı. "Ben bir uçaktan geliyorum. Dağda düştü. Uruguaylıyım. 10 gündür yürüyorum. Kaza yerinde 14 yaralı arkadaşım var. Yiyeceğimiz yok. Lütfen gelin bizi alın." Catalan notu okudu. Hiç vakit kaybetmedi. Atına bindi ve yetkililere ulaşmak için yaklaşık 10 saat boyunca yol aldı. 22 Aralık 1972. Kazanın 71. günü. Enkazın yanında bekleyenler gökyüzünden gelen bir ses duydu. Başlarını kaldırdılar ve sonra ufukta 2 silüet belirdi. Helikopter. Hayatta kalanlardan Carlos Paez yıllar sonra o anı şöyle anlatacaktı. "Onları dev 2 kuş gibi gördüm. Özgürlüğün habercileri. O anın mutluluğunu tarif edemem." Helikopterler herkesi tek seferde alamıyordu. 22 Aralık'ta 8 kişi alındı. Ertesi gün 23 Aralık'ta kalan 6 kişi de kurtarıldı. Toplamda 72 gün. Uçağa 45 kişi binmişti. 16 kişi hayatta kaldı. Kurtarılanlar hemen hastanelere sevk edildi. Yetersiz beslenme, donma ve iskorbüt belirtileri ama hepsi hayattaydı. Kazadan birkaç ay sonra 1973 yılında yayımlanan resmi soruşturma raporu olayın nedenlerini açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Uçak kontrol altındayken hatalı konum değerlendirmesi sonucu dağa çarpmıştı. Havacılıkta bu tür kazalar Controlled Flight into Terrain olarak adlandırılır ve hem o dönemde hem de sonrasında güvenliğin en kritik başlıklarından biri olarak kabul edilmiştir. Rapora göre kazanın temelinde bir navigasyon hatası bulunuyordu. Yardımcı pilot Lagurara konumunu radyo seyri sefer cihazlarıyla teyit etmek yerine büyük ölçüde hız ve zaman hesaplamalarına dayanmıştı. Kaptan Ferradas ise bu hatayı zamanında fark edemedi ya da gerekli müdahaleyi gerçekleştiremedi. Öte yandan Santiago, hava trafik kontrolü de iniş izni verirken uçağın gerçek konumunu bağımsız olarak doğrulayamadı. Sonuç olarak birden fazla küçük hata aynı anda bir araya geldi ve bu kaza kokpit içi çapraz kontrolün ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Çünkü bazen kazalara tek bir hata değil, o hatayı zamanında tespit edemeyen sistemler neden olur. Old Christians Club kazadan sonra dağılmadı. 1973'te, yani felaketten yalnızca 9 ay sonra Uruguay Rugby şampiyonluğunu kazandılar. Sonraki yıllarda da ülkenin en başarılı kulüplerinden biri olmaya devam ettiler. Kazayı yaşayanlar da hayatlarını yeniden kurdu. Roberto Canessa çocuk kardiyoloğu oldu. Nando Parrado ise iş insanı ve motivasyon konuşmacısı olarak tanındı. Her yıl 22 Aralık'ta Kurtuluş'un yıl dönümünde hayatta kalanlar ve aileleri bir araya geliyor. Bu kazanın ardında tek bir hata yoktu. Değişken rüzgarlar, yetersiz kalan bir navigasyon yöntemi, deneyimsiz bir yardımcı pilot ve zamanında müdahale edilemeyen bir durum zincirleme biçimde bir araya geldi. Ancak bu olay yalnızca teknik bir analizle açıklanabilecek bir kaza değildi. Çünkü sonrasında yaşananlar insan iradesinin sınırlarını zorlayan olağanüstü bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. 16 kişi dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde 72 gün boyunca kimsenin gelmeyeceğini bilerek hayatta kalmayı başardı ve sonunda beklemek yerine harekete geçmeye karar verdiler. Yola çıktılar ve gerçekten de başardılar. Bu videoda anlatılanlar 13 Ekim 1972'de And Dağları'nda yaşanan gerçek bir olaya dayanıyor. Kullandığımız bilgiler, resmi kaza raporları, Nando Parrado ve Roberto Canessa'nın kitaplarıyla Pablo Vierci'nin çalışmaları başta olmak üzere güvenilir kaynaklardan derlenmiştir. Anlatımı daha akıcı hale getirmek için bazı sahneler hikayeleştirilmiş olabilir. Ancak aktarılan tüm bilgiler gerçek olaylara dayanmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki havacılık kazaları videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Forever grateful, it's true.